Gül çeliklerimizi hazırlayıp suya koyalı 12 gün oldu. Dipte şu kadarcık bir su koyuyorum. Poşeti kaldırdım çünkü böceklendi. Her tarafında beyaz sinekli ve yaprak dipleri görünüyor. Hepsini tazikli suyla yıkadıktan sonra olabildiğince kuvvetli ve tazikli bir suyla her yerine iyice yıkadım. Henüz köklenmedi ama yara dokusunu oluşturmuş gibi görünüyor. Tekrar suyunu değiştirerek yerine koydum. Sadece bir kayıpla devam ediyoruz. Güllerimiz bir aydır bu şekilde bekliyorlar. Havasız kaldığı için böceklenme yaşadık. Şu an üstü böcekli, kurtarabildiğimi kurtaracağım. Bunları artık toprağa dikeceğim ve gelişimlerini o şekilde seyredeceğim. Hiç su yok. Açıp göstermek istiyorum size. Su yok. Herhangi bir ölme de yok. Fakat köklenme de yok. Peçeteyle köklendirmek istedim ama gördüğüm kadarıyla peçetede bir köklenme yaşanmıyor. Bakacağız şimdi, kontrol edelim. Bakın ölmüyor, köklenmiyor. Bu şekilde dipten kararmaya başladığını gördüğüm için toprakla buluşturmaya karar verdim. Şimdi bunun işlemi nasıl yapacağız? Nasıl bir toprak hazırlayacağız? Böyle bir saksı kullanacağım. Derinliği çok yok ama elimde bu var. Elek amaçlı bunu kullanacağım. Çünkü bulduğum dere kumu çok iri dişli. O kadar iri dişli olmasını istemiyoruz. Bahçe toprağıyla iri dişli kumu karıştıracağım. Şöyle bir toprağım var. Bahçe toprağı. Oldukça kuru. Henüz bir işlem yapmadım. Şimdi bunun içine kum eleyeceğim ve sürekli toprak elde etmeye çalışacağım. Kumun bu şekilde iri dişli, büyük taneleri istemiyorum. Bu şekilde eleyeceğim. Görüyoruz. Küçük taneler sorun değil ama şu iri taneleri istemiyorum. Elde ettiğim kum bu şekilde. İnce taneli, tuzek bir toprak olsun istiyorum. Böylece kökler gelişmek için rahat bir ortama kavuşmuş olacak. Çamur gibi yapış yapış bir toprak köklenmeyi geciktirecektir. Sade kum dikimi yapanlar da var fakat ben her zaman güllerimin başında duramıyorum. Birkaç gün gelmiyorum. O arada suyu kontrol edemiyorum. Dolayısıyla kurumalar olmaması için bahçe toprağıyla karıştırdım. Toprağımız hazır. Şimdi bunu saksıya alacağım. Gülleri dikmeden önce alttan su çıkana kadar sulayarak toprağı iyice suya doyuruyorum. Çıkan hava kabarcıklarını görüyorsunuz. Suda köklendirme denemesi yapmıştık. Bu denemenin sonuçlarına göre suda kolayca bir köklenme yaşanmıyor. Üstelik daha hızlı köklenmesi için söğüt suyu da kullanmıştım. Söğüt suyunun içinde doğal olarak bulunan köklendirici hormonlar vardır. Bu hormonlardan faydalanmaya çalıştık. Sonbaharda gül köklendirmek aslında hiç de zor değildir. Biraz daha uzun sürer fakat daha güçlü çelikleriniz olur. Baharda çok güzel, hazır bir şekilde sürer. Fakat burada birkaç tane kendimde hata görüyorum. Üst kısımda su kaybını önlemek amacıyla poşet geçirmiştim. Fakat poşet geçirdiğim için böcek popülasyonu çok hızlı bir şekilde arttı ve taze çıkmış sürgünlerimize büyük bir zarar verdi. 50 kadar çeliğimiz vardı. Bu çeliklerimizin bir kısmı maalesef kayıp yaşadık. Bahar geldiğinde köklenmiş olanları ayrıca bir saksıya alacağız. O zamana kadar sulamasına dikkat edeceğim ve dış mekanda bakmaya devam edeceğim. Daha sonra sonuçları hep birlikte ilkbaharda göreceğiz. Tekrar bir gül çelikleme yapmak istersem
suda köklendirmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Bu kadar çok kayıp ilk kez yaşıyorum. Daha önceki üretimlerimde elbette ki bir %10, %20 civarında kayıp olabiliyordu. Bunun sebeplerinden birisi yeterince olgunlaşmamış bir çelik kullanmış olmam, hava şartlarının çok soğuk geçmesi, don olması, aşırı rüzgara maruz kalması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde veya altında seyretmesi veya çok dalgalanması ve buna benzer daha bir sürü sorundan dolayı elbette ki %10, %20 civarında bir kayıp bekliyoruz. Çünkü biz köklendirici hormonu kullanan, sera ortamı kullanan, tüm şartları optimum hale getiren kişiler değiliz. Biz hobi amaçlı bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bizim amatörce yaptığımız uygulamalarımızda elbette ki kayıplarımız olacaktır. Bu moralinizi bozmasın. Bundan sonra ilkbaharda yine bir çelik alma ve köklendirme videosu yapacağım. İlkbahardaki sürgünlerin nasıl hızla büyüdüğünü, daha az kayıp yaşadığımızı hep birlikte göreceğiz. Gülçeliklerimizin dikimini bitirdik. Bundan sonraki aşamada ilkbaharda köklenenleri ayrı bir saksıya alacağız. Part 3'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.